8'e sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi sırada ağız, diş ve çene cerrahisi doktoru Burak Bulmuş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Burak Hocam tekrardan hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Sizler nasılsınız? Sağ olun, Bizler çok çok teşekkür ediyoruz. Gülüş tasarımı nedir diye başlayalım hocam. Gülüş tasarımı kişinin dişlerinin, diş yapısının ağız ve yüzüyle uyumlu bir şekilde olmasını istediğimiz bir operasyon sürecidir açıkçası. Kişinin beklentileri ve isteklerini baz alarak yaptığımız bir tedavi prosedürü gülüş tasarımı. Burada sadece dişlerin üzerine kaplamalar yapmak, dişlerin üzerinde şekil değişikliği ya da renk değişikliği yapmak gülüş tasarımı uygulaması değildir. Bunun dışında dişlerin arasındaki açıklıkların kapatılması veya güldüğünde görünen diş etlerinin miktarı veya dudağın durumu, dişlerin dudağa göre konumu ve yüzle belli bir orantı içerisinde olmasını istediğimiz bu tedavi sürecine biz gülüş tasarımı diyoruz. Evet. Peki hocam bu gülüş tasarımında bizi nasıl bir yol bekliyor? Nelerle karşılaşacağız? Bunlarla ilgili biraz bilgi verirseniz. Gülüş tasarımında tabii kişinin beklentileri her şeyden önemli. Yani beklentimiz ve isteğimiz veya hastanın ağız durumu ilk etapta önemli. Bunun için hasta planlaması, yani hastalarımıza ait tedavi sürecini nasıl planladığımız önemli. Yani hasta isteklerine göre şekillendirdiğimiz bu süreç sonunda neyi karşılayacak, neye ulaşacağız, neyi hedefleyeceğiz? Tedavi öncesinde biz öncelikli olarak bunu planlıyoruz. Bu dediğim gibi dişler arasındaki açıklıkların kapatılması gibi dişlerdeki beyazlatmalar da gülüş tasarım uygulamalarına girebilir veya ortodontik tellerle, şeffaf plaklarla dişlerin o aralarındaki açıklıkların kapatılması işlemleri de gülüş tasarım uygulamalarındandır. Bu işlemler öncesinde biz hastalarımızın tedavi kayıtlarını alıyoruz. Yani ağız içerisindeki tedavi öncesindeki fotoğraflar, ağız içerisindeki görüntüler, aynı zamanda video kayıtları ve radyografik görüntülerle biz tedaviye başlayıp önce bir ihtiyacımızı belirliyoruz. Kişinin istekleri doğrultusunda da bu tedavi sürecini belirliyoruz. Bir diş eksikliğimiz var, örnek veriyorum. Diş eksikliğine bağlı bir gülüş kaygımız, gülüş estetiği problemimiz var. Bu tarz durumlarda implant gibi operasyonlar planlayacağımız için bu tedavi süreçleri 3-4 ayı bulabiliyor. Ama bununla birlikte diş arasındaki küçük bir açıklığın kapatılması için yarım saatlik bir randevuyla da bu aralıkların bonding sistemlerle kapatılması da gülüş tasarım uygulamalarına giriyor. Peki ideal gülüş tasarımı nasıl olmalı? Tabii bu süreç içerisinde bizim en istediğimiz şey ideale kavuşmak. Hastanın beklentisiyle birlikte bizim anatomik yapılarla, vücutla, yüzle ve dudakla belli bir uyum içerisinde olan bir gülüş estetiği kazandırmamız oldukça önemli. İlk hedefimiz doğala uygun formlar. Yani doğala uygun yapılan gülüş tasarımları bizim için en idealdir açıkçası. Ama tabii ki hastalarımızın beklentileri değişkenlik gösterebiliyor. Burada işte dişin renginde veya şeklinde bazı hastamıza ait istekler olabiliyor. Bunu belirlerken biz tabii ki işte kişinin yüzündeki oval, kare veya üçgen görüntüyü de biz dişlere yansıtmaya çalıştığımız gibi hastanın kendi istekleriyle de bunu değiştirebiliyoruz. Örnek veriyorum, hastanın yüz yapısı yuvarlaktır ama daha köşeli ve daha kare formda dişler istiyor olabilir veya bizim belirlediğimiz ya da seçtiğimiz hasta için uygun gördüğümüz renk tonu hasta daha beyazını isteyebiliyor. Buna ait birçok değişkenlik gösterebiliyor veya alt dişler ve üst dişler arasında bir uyum bozukluğu varsa, yani bir kapanış bozukluğu varsa bizim belli başlı sınırlarımız var. Tabii sadece bunları diş estetiğiyle, diş eti estetiğiyle veya ufak bazı operasyonlarla planlayamayabiliyoruz. Bu yüzden hasta beklentileri bizde bu konuda oldukça değişkenlik gösteriyor. Tedavi sürecini de değiştiriyor tabii. Evet. Burak Hocam dikkatimi çekti biraz önce de pembe estetik diye bir şeyden bahsettiniz. Evet. Çok da ilgi çekici bir şey. Pembe estetik nedir, biraz açabilir miyiz? Dişlerdeki bu şekil ve renk değişikliği bizim için gülüş estetiğinde yeterli değil. Yani sadece bir renk değiştirme ya da şekil veya araları kapatma ya da dişlerin üzerine porselenle kaplama işlemi gülüş estetiği için yeterli değildir. Çünkü diş etlerinin de ağız içerisinde dudakla gülüş sırasında belli bir görünürlüğünde olmasını isteriz ya da fazla görünmemesini isteriz. Yaşla bu değişkenlik gösterebilir. Cinsiyetle kadınlarda ya da erkeklerde bu görüntü miktarlarının arasında değişkenlik olabiliyor. Ya da dişlerin formu, diş etlerinin fazla uzaması ya da diş etlerinin fazla olmasından dolayı daha az görünebiliyor. Bu yüzden bu diş etlerinde yaptığımız değişiklikler bizim için pembe estetiktir. Yani bu operasyonlar açıkçası küçük cerrahi işlemlerdir. Bu işlemlere biz pembe estetik adını veriyoruz. Peki dişler arasındaki boşlukları
Kapatmak için hangi yöntemleri tercih ediyorsunuz? İlk tercih ettiğimiz yöntemler ortodontik tedaviler. Hastanın kendi dişleriyle bu aralıkların kapatılması bizim için en ideali. Çünkü az önce de bahsettim, en doğala uygunu hastanın kendi dişleriyle bu tedavileri sürdürmek. Ama bir şekil bozukluğu vesaire varsa, tabii ki dişlerin o aralarındaki açıklıklarda belli bir miktarın üzerindeyse ya da diş eksikliği varsa bir porselen, köprü, kron gibi tedaviler bizim için bu konuda büyük yardımcılarımız. Bununla birlikte dişlerin arasında dediğim gibi teller ve şeffaf plaklarla kapatıldıktan sonra da biz bu porselenleri uygulayabiliriz. Çünkü dişlerin arasındaki o açıklıkları kapatmak yeterli olmayabiliyor. Dişlerin çapraşıklığı, belli bir pozisyonda olması, doğru yerinde olması bizim için önemli. Diş açıklığı, diş arasındaki açıklıklar şimdi sadece iki yan yana dişin açıklığı gibi düşünülebilir ama alt ve üst dişlerin arasındaki açıklıkları da seyircilerimiz böyle algılayabilir. Bu iskeletsel bir anomalidir aslında. Yani kapattığınızda dişlerinizi, öndeki alt ve üst dişleriniz kapanmıyorsa burada birazcık daha iskeletsel bir kemikle ilgili bir problem var demektir ve bunun için ortognatik cerrahi dediğimiz ortodontik tedavilerle paralel yürüttüğümüz bazı bir operasyon zinciri var. Daha ciddi işlemler ve daha uzun soluklu tedaviler. Bazı özel durumlarda da bu tarz işlemleri de tercih edebiliyoruz. Tabii ki dediğim gibi kişiye özel belirlenen ve süreci belli bir kişiye, hastaya göre ayarladığımız tedaviler bunlar. Seyircilerimize genelde bir kafa karışıklığı var bununla ilgili de. Diş taşı temizliği sakıncalı bir durum mu yoksa gayet normal bir durum mu? En sık söylenen ya da en sık karıştırılan yanlışlardan bir tanesi bu diş taşı temizletmek dişlere zarar veriyor. Profesyonel bir elde yapılacak bir diş taşı temizliği, yani bir diş hekimi koltuğunda yapılacak bir diş taşı temizliği dişlere ve diş etlerine zarar vermez. Tam tersine bu diş taşlarının oluşması ve ağız içerisinde kalması hastalarımız için diş eti kaybına sebep olan, hatta kemik kayıplarıyla birlikte dişlerin sallanarak dökülmesine varan süreçlere, yani dişlerin kaybedilmesine varan bir sürece varabiliyor bu durum. Bu yüzden diş taşlarının eğer oluşmuşsa ortamdan uzaklaştırılması gerekiyor. Bunu biz evde yapabileceğimiz herhangi bir şeyle gidermemiz mümkün değil. Mutlaka bir diş hekimi ziyareti şarttır. Çünkü diş taşları dediğimiz şey vücudun ürettiği bir şey değildir. Yani diş taşları yemek artıklarından oluşuyor. Bir plak artığıdır. Yani ağız içerisinde biriken yemeklerin üzerine tükürük içerisindeki mineraller birikiyor ve diş taşları oluşuyor. Bu diş taşları dişe yapıştığı için oradan onu uzaklaştırmak evde veya normal kişinin günlük yaşantısında yapabileceği bir şey değil. Çünkü bütünüyle bu bir bakteri plağı, yani bir bakteri mikroorganizma yoğunluğu. Bunu buradan uzaklaştırmamız gerekiyor ki alttaki diş eti ve kemikte enfeksiyona maruz kalmasın. Evet. Bazen zaman zaman görüyoruz, duyuyoruz. Dişte bir çürüklük oluyor, ağrı olmuyor. Ya ihmal ediliyor ya da diş hekimi korkusundan gidilmiyor. İhmal edilen diş çürükleri sonu neye varıyor? Diş çürüğü aslında çok sık karşılaştığımız bir sorun. Dişlerin, herkesin ağzında bir tane çürük vardır diyebiliriz gerçekten de. Bunun en büyük sebebi arayüz temizliği yapılmaması, dişlerin arasındaki diş ipiyle gıda artıklarının uzaklaştırılmaması sonucu o gıda artıkları orada dişlerin arasında birleşim bölgelerinden çürük yaparak sinsi sinsi ilerleyen bir problem açıkçası. Ve rutin kontroller yapılmadığında bunlara ağrı da vermeyebiliyor. Çok basit sızılarla geçiştirebiliyoruz. Diş minesi, dişin en dış tabakası yani, doğada elmasa en yakın sertlikteki materyallerden bir tanesi, en sert maddelerden bir tanesi. Yani en iyi aslında kaplama dişlerimizin kendi üzerinde mevcut. Eğer ki bu mine tabakasında bir çürük meydana gelmişse, küçük bir noktadan da olsa, bir alt tabakasında daha yumuşak, dentin dediğimiz bir tabaka var ve bu tabakadaki çürük hızı eğer dış perforasyon meydana gelmişse daha hızlı olmakta ve dişin içindeki sinire ve damara ulaşacak kadar ağrılara sebep olacak çürüklere sebep olabiliyor bu durumlar. Düzenli kontrol istememizin sebebi bu. Başlangıç çürüklerini erkenden anlarsak onları çok küçük operasyonlarla, belki uyuşturmadan bile küçük dolgularla tedavi etmemiz mümkün ama biz bu dolguları yaptırmaz geciktirirsek o sinire ulaşmış çürükler kök kanal sistemi içerisinden, dişin içerisindeki o damarın, sinirin bulunduğu kanaldan kök ucuna kadar ulaşıp kök ucunda enfeksiyon, kist gibi durumlara sebep olup dişlerin kaybına ve kemik kaybına sebep olabiliyor. Burak Hocam, ağız kokusu neden oluşur? Ağız kokusu en
sık sorulan sorulardan bir tanesi ve en çok merak edilen şeylerden biri. En sık sebebi aslında bu bahsettiğimiz diş çürükleri, basit diş çürükleri veya ağız içerisinde işte gömülü kalmış dişlerin çevresinin temizlenememesi ya da bir protez varlığı diyebiliriz buna. Bir protezin çevresinde, bir kronun, bir kaplamanın çevresinde biriken ve arayüz temizliğinin yapılmaması durumlarında kişiyi oldukça rahatsız eden ağız kokuları oluşabiliyor. Bunun bir diğer sebebi de dil üzerinde biriken aslında artıklar, bakteri plakları. Dil üzerindeki bu bakteri plaklarını rutin biz diş fırçalamayla uzaklaştırmamız gerekiyor. Yani dişleri fırçalıyoruz, arayüz temizliği yapıyoruz, diş ipi kullanıyoruz. Buna rağmen ağız içerisinde bir kokumuz var. Bunun geçmemesinin en büyük sebebi dil temizliği yapmıyor olmamızdır. Dil temizliği de yapıyoruz ve hala devam ediyorsa belki bir solunum sistemiyle ilgili problem düşünülebilir. Burada bir kulak burun boğaz uzmanına danışmak gerekebilir. Ama büyük çoğunluğu ağız kokularının ağız içi kaynaklıdır, yani bir diş çürüğü. Çünkü az önce bahsettiğim gibi o küçük başlayan çürükler diş minesinde küçük bir noktada perforasyon, bir zarar verirken içeriye doğru daha büyük bir hızla ilerleyip daha büyük bir oyuk meydana getiriyor. Hatta hastalarımız dişim kırıldı derler. O aslında büyüyen oyun tepeden kuvvetle kırılması sonucu içeriden çürüyen dişin kaybedilmesine veya çürüye ilerlemesine sebep oluyor. Bununla birlikte mide bağırsak sistemine ait bazı sorunlar, işte gastrit, ülser gibi problemlerde de ağız kokuları oluşabiliyor. Şeker hastalığı gibi sistemik rahatsızlıklar ağız kokusu oluşturabilir. Birçok sebebi olabilir bunun. Kişinin bunun kendini tanımlaması mümkün değil ama ilk etapta bir diş hekimi muayenesi ağız kokusu şikayeti olan bireylerde şarttır diyebiliriz. Çok teşekkür Ben ediyorum. Çok teşekkür teşekkürler. ederim. Sağ olun. Ağzınıza Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum. 8'de Sağlık'ta bugünkü konuğumuz ağız, diş ve çene cerrahisi doktoru Burak Bulmuş'tu. Kendisiyle çok hoş bir sohbet gerçekleştirdik. 8'de Sağlık kaldığı yerden devam ediyor.